Açık Mutfak'tan herkese merhaba arkadaşlar. Akşam pirinç pilavını pişirdiniz ve ertesi güne ne yapacağınızı bilmiyorsanız size muhteşem bir tarif veriyorum ve kesinlikle atıksız mutfak sloganıyla yola çıkıyoruz ve mutfağımıza hiçbir şeyi atmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bol miktarda yeşilliğim var, yeşil soğanım var, maydanozum var ve biraz kuru soğan koydum. Gördüğünüz gibi baharatlarım var. İşte kekik, naneydi, karabiberdi, kimyondu, toz biber olmazsa olmazımız ve bir adet yumurtamız ve bir çay bardağı unumuz var. Tabi pirinçin oranına göre değişebilir bu. Ben size 2 su bardağı daha öncesinden kalmış pirinç pilav tarifini veriyorum. Bu arada pilavın içerisinde şehriye olması olmaması hiç fark etmez. Gayet güzel, lezzetli bir köfte sizi bekliyor arkadaşlar. Bol miktarda yeşilliğimi içerisine koydum. Diğer malzemelerimi de ekledim. Tuzumu da ekledim. Ve sonrasında yoğurmaya başlıyorum. İçerisine yağ hiçbir şekilde koymuyorum. Zaten pilav pişerken biliyorsunuz yağını koymuş oluyorsunuz. Bu arada pilavı tuzlu da pişirdiğimiz için tuzu çok sevmiyorsanız hiç tuz koymayın. Ben bir tık tuz da koydum içerisine. Çünkü içerisine yeşillik girdiğinde tuzu azalmış olabilir diye düşündüm. Ve elimizle yoğuruyoruz. Sonrasında köfte şeklini vereceğim ve yağda harika bir şekilde kızartarak nefis bir köfte haline gelecek arkadaşlar. Siz de lezzetine çok şaşıracaksınız ve gerçekten mutfakta yemeğin atılması benim hiç hoşuma gitmiyor ve hiçbir şekilde atmamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ve akşam yaptığım pirinç pilavını ertesi gün yemek istemiyorsanız, farklı bir yemek yiyecekseniz alın size ara sıcak pirinç köftesi diyebilirim. Gerçekten lezzeti çok güzel oldu. Siz de mutlaka bunu deneyin arkadaşlar. Yani glutensiz beslenen insanlar için de bir alternatif olabilir veya vegan beslenenler için alternatif olabilir. Özellikle bunu böyle bir hamburger ekmeğinin içerisine ve soslarla ve yeşilliklerle bir hamburger yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi köfte boyutlarını siz kendinize göre ayarlayın. Ben böyle ortalama bir boyutta yaptım. Yağda kızartacağım için çok böyle şişko da yapmadım, çok ince de yapmadım. İçi de böyle pişsin. Bir böyle yanmaz tavaya hafif tabanına zeytinyağı dökeceğim ve sonrasında zeytinyağında kızartacağım. Siz dilerseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu arada kanalıma hala abone olmadıysanız YouTube Açık Mutfak kanalıma abone olarak bildirimlerimi de açarak arkadaşlar yeni tariflerimden haberdar olabilirsiniz. Ve gördüğünüz gibi dil seçeneğinden dili de istediğiniz dil seçebilirsiniz arkadaşlar. Evet, tarifimi tekrardan geçiyorum ve beğenilerinizi, yorumlarınızı da bekliyorum. Bunu da hemen söyleyeyim arkadaşlar. Desteğinize çok ihtiyacım var. Biliyorsunuz sizin destekleriniz sayesinde bu yeni videoları çekebiliyorum. Evet, tavama aldım gördüğünüz gibi köftelerimi ve bunları alt üst kızarttıktan sonra bir servis tabağına alacağım. Ben servis tabağına alırken altına bir havlu kağıt koydum. Dilerseniz fazla yağını siz de o şekilde alabilirsiniz. Bakın ne kadar güzel kızarıyor. Rengi muhteşem oldu. Ve çok güzel bir köfte ve ben sarımsaklı yoğurtla oğlumu önüne koydum tabakla ve çok da güzel yedi. Hiç hani pirinç olduğunu zaten anlamayacaksınız. Lezzeti çok güzel. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti arkadaşlar. Evet, kalmış yemekleri daha farklı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bana yorum olarak da yazabilirsiniz. Fikir olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi misafire ikram edebileceğiniz, akşam yemeğinde yiyebileceğiniz muhteşem bir köfte oldu arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Lezzeti muhteşem oldu arkadaşlar. Afiyet olsun.